Selamlar herkese. Bugün Eski TV'de tarihi divan yolunu gezeceğiz. Divan yolu üzerinde bulunan tarihi eserleri tek tek konuşacağız. Biraz da böyle serbest, tembel gün gibi yapacağız geziyi. Rahat rahat, keyifli bir gezi için buyurun bölüme. Divan yolu aslında Bizans devrinde bu şehirde planlanmış şehrin merkezi yolu. Bizans devrindeki ismi buranın Messe'ydi. Messe yolu. Messe yolundan Sultanahmet ve Ayasofya bölümlerinde de bolca bahsetmiş. Hatta Messe yolunun son bulduğu yeri de göstermiştik. Dünyanın merkezi isimli olan yeri. Bugün Messe yoluna yani divan yoluna girdiğinizde girişte sizi Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın medresesi karşılıyor. Merzifonlu tarihimizde şöyle büyük önemi olan bir sadrazamımız. 1683 yılında 2. Viyana kuşatmasında ordularımıza hükmeden sadrazamımız kendisi Merzifonlu. Divan yolunun hemen girişinde de bu şekilde bir medrese yaptırmış kendisi için. Fakat 1683'teki 2. Viyana kuşatması büyük bir başarısızlıkla sonuçlanınca Merzifonlu da dili üzerine buraya değil bir anlatıma göre kafası Edirne'de, bedeni Belgrad'da olacak şekilde gömülmüş. Bugün divan yolunun girişinde bu önünden geçip gittiğiniz yer yani Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi. Bakın bunun gibi medreseler aslında birer vakıf malı olduğu için düzenli gelire de ihtiyaç duyuyorlardı. O yüzden böyle medreseler yapıldığı zaman çoğunlukla yanlarına bir de dükkan yapılırdı. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi'nin bir duvarına baktığınızda o hilalleri, yarım ayları görüyorsunuz. Onlar dükkanların hizaları. Dükkanlar Gedikahmet Paşa yolunun yıkımı sırasında yıkıldığı için yol açılma çalışmalarında bugün sadece birer izleri kalmış. Çoğu yapıda böyle izler görürsünüz. Aynı şey olduğunu anlayabilirsiniz. Bakın şimdi bu yapılarla alakalı tarihi tahribatlardan da bahsetmek istiyorum. Severim böyle şeyleri biliyorsunuz. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi de önce Keçecizade Fuat Paşa devrinde başlayan yani 1860'lı yıllarda başlayan divan yolunu genişletme çalışmalarından nasibini almış medreselerden bir tanesi. Çünkü eski resimlerine, çizimlerine, gravürlere baktığınız zaman bu medresenin öne taştığını görebiliyorsunuz. Yani bu yola kadar taşan bir yer. Burayı bir düzenleme yapmışlar. Divan yolunu genişletmek için medreseyi bakın yola dümdüz paralel bir şekilde bir düzenleme yapmışlar. Bugün o yüzden yola bu kadar paralel düzgün bir şekilde duruyor. Gerçeğinde bu şekilde değildi. Bugün de burayı bir enstitü, vakıf kullanıyor. O yüzden içeriye girip size görüntü veremiyoruz. Çünkü bize de kapalı olan bir alan. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi'nin köşesinde devrinde hayır amaçlı sebil olarak kullanılması için yapılmış bu mekanda bugün bir ayakkabıcı bulunuyor. Çorlu Medresesi'ne doğru gidiyoruz şimdi de. Çorlu Ali Paşa deyince hepiniz nargile diyor biliyorum ama daha farklı şeylerle de almak lazım burayı. Bakın Çorlu Ali Paşa Medresesi tam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın karşısında bulunuyor. Burayı İstanbul'a bir şekilde gezmeye gelmiş çoğu insan biliyor divan yolundan. İçeride çünkü çok eski dönemden beri yani Osmanlı devrinden beri olduğu söyleniyor bir nargile kültürü var. Çorlu Ali Paşa peki kimdir? Çorlu Ali Paşa Lale devri hemen başlamadan önce 3. Ahmet'in sadrazamlarından bir tanesi. Çoğu sadrazamla akıbeti aynı olmuş bir kişi. Çorlu Ali Paşa da saraya damat olmuş, padişaha çok yaklaşmış, başarılı olmuş bir şekilde ve sonunda yine bir kusuru sonrasında idam edilmiş sadrazamlardan bir tanesi.
hayır amaçlı çok yapısı olmuş. Lale Devri'nin tam öncesinde. O yüzden bunun dışında Edirne'de farklı şehirlerde de eserleri var Çorlu Ali Paşa'nın. Divan yolunda süslüyor. Arkada nargile amaçlı olabilir, turistik amaçlı olabilir. Geldiğinizde buraya da uğrayabilirsiniz. Buralarda ilginç bir görüntü var. Hem gördüğünüz gibi konuyla alakası bir dolu mağaza, bir yandan da bir mezarlık, hazire var Çorlu Ali Paşa'da. Yan tarafta da nargileci var. Çorlu Ali Paşa'nın bir de camisi var ama böyle içeride kalıyor. Biraz daha kuytuda gibi. O yüzden çok bilinen bir yer değil. Bakın nargileciye doğru ilerliyoruz. Yılların nargilecisi burası Çorlu Ali Paşa. Közler burada. Yani şu an çekim yaptığım saat 10, herhalde bir saate burası hareketlenir. Biraz süslemişlerdi burayı. Ben de yıllardır gelmiyorum. Korona başladığından beri hiç gelmedim yani hatta. Güzel bir ortam var gördüğünüz gibi. Ortada bir şadırvanın çardağı, yani daha doğrusu eskinin şadırvanı. Bugün nargileci olarak kullanılıyor burası. Çorlulu biraz daha ağır abilerin de olduğu bir yer. Çünkü bazı yerler var sadece o abiler oturuyor. Tömbeki var burada. Eğer meraklıysanız nargile ve tömbeki konusuna. Korona başladıktan sonra ben hiçbir daha nargile içmedim dışarıda. Yani çünkü ortak nefes yolluğu olan bir şey sonuçta. Koronanın da biraz etkisiyle bıraktım. Bugün hijyen konusu nedir hiçbir fikrim yok. Ama Çorlulu hatıralarımızda kalan çok keyifli, lezzetli nargile olan bir mekandı. Çorlu'nun hemen yanında şimdi de Koca Sinan Paşa'nın türbesine geçiyoruz. Burası da bugün farklı bir vakıf kullanıyor. O yüzden içini gezme imkanımız yok. Divan yolu üzerinde yapı yanmak için devlet adamlarında yarıştıkları bir yer. Çünkü çok gözde bir yer. Bugün bu sebeple divan yoluna geldiğinizde Osmanlı devrinden önemli sadrazamların mezarları olduğunu ve büyük, daha geleceğiz, Senver Taş'ta mezarlık olduğunu göreceksiniz. Şimdi bu Koca Sinan Paşa çok popüler bir sadrazam değil. O yüzden pek bilmezsiniz, yani Mimar Sinan'la vesaire karıştırmayın tabii ki de Koca Sinan Paşa'yı. Aslında devri için çok önemli. Neden? 3. Murat ve 3. Mehmet devirlerinde sadrazamlık yapmış. Tunus'un da Fatih'i. Yani önemli muharebelerde donanmada bulunmuş. Divan yoluna da klasik tarzda bunun gibi bir türbe yaptırmış. Sadrazamlarımızdan bir tanesi. En azından kısa bir araştırma yapmanızı öneririm. Yapıda gördüğünüz gibi klasik Osmanlı tarzı için oldukça güzel, keyifli yani. İçeriği dolaşabilirseniz de bakarsınız, bir dolaşırsınız. Söylediğim gibi hazire kısmı açık. Hemen divan yolundan girebiliyorsunuz. Fakat türbe kısmı ve medrese kısmının kapıları kapalı. Bir vakıf kullanıyor bugün burayı. O yüzden biz girip göremiyoruz. Ya İstanbul'da çoğu türbe, medresenin durumu bu şekilde. Farklı farklı vakıflar kullanılıyor. Yani girip gezemiyoruz, göremiyoruz. Bu vakıflar, vakıf dediği şeyin amacı sonuçta ücretsiz olarak halka hayır amacıyla bir hizmet etmek. Fakat biz buralara giremiyoruz. Yani hiç sevdiğim durumlar değil benim, açık söyleyeyim. Halka açık, yani devletin, belediyenin vesairenin buraya hizmet verdiği yerlere dönüşmeli bana göre. Bu yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben göremiyoruz çünkü işte. Yani türbe de kapalı. Niye kapalı? Şimdi türbenin sorumlusu kim burada? Koca Sinan Paşa'nın. Bir hazire alanı gezebiliyoruz en azından tabii ki. Hayrettin Camii, Fatih Sultan Mehmet'in mimarları arasında. Devrinde buraya bir cami yaptırmış. Tabii arkadaki caminin Fatih Sultan Mehmet dönemindeki Mimar Hayrettin'le hiçbir alakası kalmamış. En azından ismi yaşatılıyor.
Divan yolu çok fazla tekkeler bölgesi değil aslında. Tekkeler daha Suriçi'nin kenar bölgeleri, dışarılara, Fatih civarında olan yerler ama divan yolunda da bir tane tekke var. Karababa Türbesi sokağında Osmanlı devrinden kalmış bir tekke olduğunu görebilirsiniz. İstanbul'un tekkeler arasında önemli tekke olarak adı geçiyor. Yollar müthiş gördüğünüz gibi, tam divan yoluna çok turistik bir noktaya yakışır. Hoplamalı, zıplamalı, hareketli. Neyse, anladınız. Pierre Loti birçok defa İstanbul'a gelmiş. Her gelişinde de farklı yerlerde kalmış. Bunlardan bir tanesi arkamdaki divan yolunda yine bulunan bu apartman. Pierre Loti'nin bu binayı da çok kullandığı biliniyor. O yüzden üzerine de bir hatırlatma tabelası yazılmış. Biliyorsunuz Pierre Loti yazılarında, romanlarında Osmanlı'yı veya Türkleri övücü yazılar olan bizim biraz da milletçe dostumuz kabul ettiğimiz bir Fransız yazardır. Eski TV izleyicileri artık mekanlarla alakalı belli okumaları yapabilecek duruma geldi. Şimdi bir yolun ortasındayız. Bana göre sağ tarafta bir Gazi Atik Ali Paşa Camii var. Sol tarafta da bir medrese var. Çok hızlı anlayabileceğiniz gibi bu medrese bu cami için yapılmış. Burası da caminin avlusu. Ama bu yolun genişletilmesinden dolayı aralarındaki mekansal birlik çok fazla bozulmuş. Tarih kitaplara, eski gravürlere baktığınızda divan yolunun bu köşesinde yolun aslında oldukça daraldığını, bu kadar geniş bir yol olmadığını görebiliyorsunuz. Gazi Atik Ali Paşa Camii'nin medresesi de yine vakıf kullanımında olan medreseler arasında. Klasik dönem Osmanlı mimarisinin yine önemli eserlerinden bir tanesi. Divan yolunun tam orta yerinde Gazi Atik Ali Paşa Camii. 2. Beyazıt devrindeki sadrazamlardan bir tanesi Gazi Atik Ali Paşa. Ters T yapı planına benziyor içeri girdiğinizde. Yani Edirne'de, Bursa'da gördüğünüz o 1. Muratlar, Yıldırım, Beyazıtlar devri yapılan camileri de andırıyor. Osmanlı bu klasik dönem mimarisini Mimar Sinan'la zirveye taşıyıp daha sonra yeni tarza doğru geçmişti, hatırlayacağınız üzere barok gibi. Bu cami çok popüler değil aslında, ne yazık ki. Biraz daha insanların yol üstüne gelip geçtiği bir konumda. Çok dikkat çekici değil ama ben size Gazi Atik Ali Paşa Camii'ne gelip bir görmenizi ve etrafında çok leziz yemek yerlerini ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Divan yolundaki bir diğer durak noktamız Çembertaş Anadolu Lisesi. Ben de bu liseden mezunum. Çok eski bir lise burası. Öncesinde Kız Lisesi'ydi, daha sonra Anadolu Lisesi oldu. Şu anda da eğitime devam ediyor. Burayı da söylemeden geçmek istemedim. Herkese selamlar. Divan yolunun ara sokakları da çok güzel deniz manzaralarına sahip ve keşfedilecek birçok yer var. Çok bakımlı yerler değil, abartmayayım. Ama muhakkak buralarda dolaşmak isteyeceksiniz. Biz başka bölümleri sakladığımız için divan yolu ana aksı üzerinde geziye devam ediyoruz. Gazi Atik Ali Paşa Camii'nin hemen yanındayız. Şu an Çemberlitaş durağına geldik. Çembertaş durağı da gizli gizli o kadar çok tarihi hazineyi barındıran bir nokta ki. Yani bir tarafta Nuri Osmaniye Camii, bir tarafta Vezirhanı, arkamda Çemberlitaş'ı. Bugünlerde bulunmayan şu an burada bir tavuk pazarı vardı. Yine tarihiydi, Kölehanı vardı. Şimdi bahsedeceğim kısa kısa. Önce Çembertaş'ı bir konuşalım. Çembertaş İstanbul'daki önemli Roma eserlerinden bir tanesi. Burası milattan sonra 330 yılında Konstantin şehri kurduğunda bu taşı getirttirmiş buraya. Roma'dan getirmiş ta. Neden böyle bir şey yapıyor? Bulunduğum alanı bir forum olarak düzenlemiş. Yani bir meydan düşünün, ortada bir anıt var, çevresinde dükkanların olduğu bir yer. Burası Forum Konstantin'in olduğu yer. Ortadaki Çembertaş'a bakıyoruz. Çembertaş'ın tam tepesine Konstantin kendi heykelini koydurmuş söylenene göre. Ve kocaman o devasa heykeli Justinianus döneminde veya Theodosius döneminde haça dönüşmüş. Yani bu Çembertaş'ın en tepesinde kocaman bir haç varmış. Fatih Sultan Mehmet geldiğinde bu heykeli buradan indiriyor. Ama çok ilginç bir şey, Çembertaş'a hiç dokunulmuyor, hiç zarar verilmiyor. Zaten İstanbul fethinden sonra şehirdeki Roma eserlerine bir yıkım faaliyeti olduğunu da görmüyorsunuz.
Ta ki ne yazık ki hatta 1950'li yıllardaki şu İstanbul'daki imar faaliyetlerine kadar. Çembertaş'ın ilginç bir durumu da bu restore edilmiş Osmanlı zamanında. Yani Osmanlı devrinde yıkılması önlenmiş bir taştan bahsediyoruz Çembertaş'tan. Çembertaş'ın çevresindeki halkalara baktığınızda da ta Roma döneminden, Konstantin döneminden yazıların olduğunu da görebiliyorsunuz. Şimdi burayla alakalı bir diğer önemli konu da Çembertaş'ın hemen arkasında bir bina var. Eskilerin dershane binasıydı bu bina. Onun bulunduğu yerde de Kanuni Sultan Süleyman, hatta Yavuz Sultan Selim devrinde bir han vardı. Bu han da yine Cumhuriyet devrine kadar gelebilmişti. Fakat gördüğünüz gibi bugünleri görememiş, ne yazık ki yıkılmış. İlginç olan noktalardan bir tanesi, bu han ilk matbaanın da kurulduğu bu Lale devrinden sonraki devirde birçok matbaadan kurulmuş aslında İstanbul'da ufak. Tabii tutmamış, kapanmış vesaire. Fakat burada kurulan matbaa Osman Bey isimli birisi matbaacılıkla büyüyor. Sonra Osman Bey bölgesinde, bugünkü Mecidiyeköy'de Osman Bey bölgesinde yaşıyor. Tabii bölgeye kadar adını verebilmiş birisi. O Osman Bey aslen buralardan geliyor. Şimdi bir arkamızı dönelim. Köle pazarına doğru bakalım. Osmanlı köleliği öyle tak diye bitirmiş bir devlet değil. 1850'li yıllarda Sultan Abdülmecit devrinde Osmanlı'da kölelik yasaklandı. O devre kadar hala köle pazarları, köle hanları Osmanlı'da vardı. Tam bulunduğum yerde aynı zamanda bu meydanda bir köle esir alışverişin yapıldığı bir han vardı. Bugün bu hanı göremiyorsunuz. Fakat en azından ismen burada olsaydı geçmişini bilebilirdik. İlginç bir handan daha bahsedeceğim şimdi. Gelin Vezir Han'a doğru yürüyelim. Şimdi bu hanın ilginç bir özelliği var. Bu han yapıldığı zaman Köprülü Mehmet Paşa'nın vasiyeti üzerine oğlu tarafından yaptırılmış bir han burası. Ve yapıldığı devirde eğer bu handa ücretsiz olarak kalmak istiyorsanız kitap okumanız gerekiyor. Bu handa ücretsiz kalmanın şartı yapıldığı devirlerde kütüphaneden bir kitap alıp o kitabı okumanız, eğitimle uğraşan bir insan olmanız. Aslında hayır amacıyla yapılmış bir han. Bugün ne yazık ki bu da bakımsız olanlardan bir tanesi. Ortada konuyla alakasız birçok yapı var. Şimdi onları da göstereceğim. Bakın çok büyük tarihi miraslarımız, zenginliklerimiz burası. Bugün bu verdiğim bilgi büyük ihtimal hiç duymadınız, yani daha önce de duymadınız. Buranın hayır amaçlı, kitap okuyanlara eğitim amaçlı yapılmış devasa bir han olduğunu. Buralar zamanla özelleştirilmiş, o yüzden bu durumda. Bakın Vezir Han. Şimdi ortaya doğru yürüyelim. Bir şey söyleme gerek var mı? Bence yok. Yani görüntü ortada. Kaçak yapıları. Ya buralar özelleşmiş. Tabii şu an burası birilerinin. Hani tarihi yapıları korunması, anıtlar kurulu vesaire. Yani bu kadar serbest mi ya? Ya büyük sadrazamlarda Köprülü Mehmet Paşa'dan bahsediyoruz şu an. Ya hiçbir şey anlatmaya gerek yok. Görüntüyü göreceğiz. Nuri Osmaniye Camii'ni ayrı bir bölümde konuşuruz. Böyle hızlıca geçiştirmeye gelmez çünkü. Bakın bu Çembertaş'ın altındaki kalın yapı kaide denir ama bunlar orijinal, gerçek değildir. Çünkü daha sonraki devirlerde Çembertaş bunun gibi sütunlar yıkılmasın diye buralar genişletilmiş. Yani o taşları açsanız kırsanız altında bir kaide var. İlk orijinal yapı bu şekilde değil. Sadece destek amaçlı bir şey.
Yine taşın mor olduğunu görürsünüz, porfir renginde. Bu taşı da aslında buraya, yine Roma'ya daha doğrusu ilk gidişi de Anadolu üzerinden olduğu tahmin ediliyor. Yani taş kaderi artık nasılsa bir şekilde Anadolu'dan Roma'ya gitmiş, Roma meydanları süslemiş. Günün birinde Konstantin alıp Çembertaş'a, Forum Konstantin'e bu taşı geri getirmiş. Gazi Atik Ali Paşa Camii'ne devam ediyoruz. Çembertaş'tayız hala. Tam köşede şimdi Çembertaş Hamamı'nın önündeyiz ama yine tramvay geldi. Mecbur. Her 30 saniyede bir geçen tramvaylar videonun da çok kesikli olmasına sebep oluyor. Çünkü daha önce bizim Divan Yolu'nda bu arada bir bölümümüz çöp oldu, yayınlayamadık. Tamamen bu tramvay sesleri videoyu izleyince berbat bir duruma geldi. Fark edip duyulmuyordu yani. O yüzden bu bölüm temkinliyiz. Tramvay geçtiğinde susup bekliyoruz. Arkanda Çembertaş Hamamı var. Çembertaş Hamamı bir Mimar Sinan eseri. Çemberlitaş Hamamı bir Mimar Sinan eseri. 1584 yılında yapılmış. İddialarına göre Türkiye'nin de en uzun işletmesi Çemberlitaş Hamamı'ymış. Burayı Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu 2. Selim eşin Nurbanu Sultan yaptırmış. Nurbanu Sultan Üsküdar'daki Valide Atik Camii'nin de banisi, yani yaptıranı. Oranın oranın giderlerinin karşılanması amacıyla burayı yaptırmış. Şimdi bu hamamla alakalı da yine ilginç, size artık buradan geçerken dikkatinizi çekecek bir bilgi. Şimdi hamamın bu yönüne baktığınızda mimari olarak bir garipliği fark etmişsinizdir belki de. Bir kubbe var ama kubbe kesik. Ya bina sanki böyle bir pasta dilimi gibi kesilmiş gibi duruyor. Dikkatli bakın kubbeye. Çifte hamam burası. Erkek ve kadınlar için ayrı ayrı hamam alanları var ama divan yoluna bakan tarafı farkındaysanız tam bir yapı değil, bir kesik. Neden acaba? Şimdi bütün divan yolu bölümünde anlattığım gibi yolun genişletmesi çalışmaları kapsamında bu hamamın divan yoluna taşan kısmını da yıkmışlar, dümdüz etmişler. Yol böyle paralel bir şekilde sanki hamam yapılmış gibi duruyor. Divan yolu orijinali eğri büğrü, hiç böyle dümdüz ip gibi giden bir yol değildir. Köprülü Mehmet Paşa Camii'ne gireceğiz şimdi de. Ya cami dediğime bakmayın, küçücük bir yer aslında. Daha doğrusu medrese alanı. Cami olarak da çok küçük bir yer yaptırmış. Bugün burası da yine bir vakıf kullanıyor. Ama içeride bir kafeterya alanı vesaire bir şeyler vardı sanırım, o yüzden açık sürekli. Yine Merzifonu Kara Mustafa Paşa veya Atik Ali Paşa medreselerine benzer bir durum var. Yani bir avlusundan bir şeyleri görebiliyorsunuz ama onun haricinde çok dahil olup içerileri gezebildiğiniz veya etkinliklere katılabildiğiniz bir kavram çok fazla yok ne yazık ki buralarda. Şimdi bahçede hemen avluda Köprülü Mehmet Paşa'nın da türbesini göreceksiniz. Şimdi bu türbeyi burada anlatayım. Yolda çok gürültü var, tramvay geçiyor sürekli. Bu türbe alışık olduklarımıza göre bir farkı var. Farkındaysanız her yeri açık bu türbenin. Köprülü Mehmet Paşa devrinde mezhepsel olarak da farklı akımlar vardı İstanbul'a yeni yeni gelmiş olan Kadızadeliler diye bir akım vardı. Vani Mehmet Paşa'nın da içinde bulunduğu bir akım vardı. Şimdi bunlar biraz daha nasıl söylemek gerekir? Türbe kültürünü özellikle çok büyütüldüğü veya tasavvuf kültürüne biraz daha karşı olan gruplardı. Osmanlı'da oldukça hakim olduğu Köprülü Mehmet Paşa da Kadızadelilerle mücadele etmiş ve onların etkinliklerini azaltmış bir sadrazamdı. Sadrazamlığında önemli bir uğraşı da Kadızadelileri aslında pasif duruma düşürmekti. Birçoğunu sürmüştü, uzaklaştırmıştı gibi. Çok uğraşmış yani. Fakat Köprülü Mehmet Paşa öldükten sonra türbesi aslında tam Kadızadelilerin de düşüncesine uygun bir şekilde yapılmış. Türbesini etkilemişler yani. Ne mi söylemek istiyorum?
Şimdi Köprülü Mehmet Paşa'nın türbesi açık gördüğünüz gibi. Normalde bizim bildiğimiz bütün türbeler üstü kapalı bir şekilde yapılıyor. Ama Kadızadeliler diyor ki türbeler açık olmalı, göğe doğru bakmalı, yukarı tamamen. Ki yağmur yağdığında Allah'ın rahmeti mezarla buluşabilsin diye. Köprülü Mehmet Paşa'nın o yüzden türbesini de orta yolu bulmuşlar. Hem bir heybet yapmışlar, türbe yapısı yapmışlar ama üstünü de açık bırakmışlar. Böyle orta yollu bir medrese olmuş. Şimdi bu türbeyle alakalı Keçicizade Fuat Paşa zamanında yapılan değişik bir olay daha var. Onu da yolda bahsedeceğim. Divan yolu genişletirken Köprülü Mehmet Paşa'nın türbesi çok yolun ortasında kalıyormuş. İlk orijinal konumu burası değilmiş aslında. Konu türbe olduğu için Keçizade Fuat Paşa da türbeyi hemen taşımak istememiş. Halkın tepkisini çekmek istemediği için. Ve türbe bir süre yolun ortasında kalmış. Denmiş ki bir süre bekleyelim. Halk bu türbenin konumundan yoldan geçerken rahatsız olacak zaten. Türbeyi bir süre sonra taşıyalım ve aynı zamanda hizmet etmiş oluruz diye bir mantıkla beklenmiş ve divan yolunu genişletme amacıyla sanki bu kadar yapı yıkılmamış, zarar verilmemiş gibi halka büyük hizmet olarak Köprülü Mehmet Paşa'nın türbesi de bugünkü konumuna taşınmış. Bakın Köprülü Mehmet Paşa medresesinin bir yüzünü görüyorsunuz. Artık bu yüzü gördüğünüzde herhalde tanımlayabilirsiniz burada ne olduğunu. Yolu genişletmek için medresenin bir kısmını yıkmışlar ve bu yüzüne de medrese mimarisiyle alakasız bir süsleme yapıp geçmişler. Arkamdaki bina bir türlü amacına ulaşamamış, tutunamamış binalardan bir tanesi ne yazık ki. Darülfünun olarak kullanılmış. Yani İstanbul Üniversitesi'nin ilk binası burası, arkamdaki bina. Maarif Nezareti olarak da kullanılmış. Ya bir türlü tutunamamış. Bir dönem 2. Abdülhamit devrinde sansür binası olarak kullanılmış burası. Abdülhamid'in biliyorsunuz sansür politikasını, ne kadar ağır olduğunu ve yasakları. Bu bina o amaçla kullanılmış. Bugün de bir basın müzesi. Ona belli ki tezat bir şekilde sansür binası, basın müzesi gayet anlamlı, güzel bence. Çevrilmiş ama bugün de aktif bir bina değil hala. Basın müzesi deniyor ama içeri girdiğinizde girip gezebileceğiniz pek de bir şey yok. Bina da gördüğünüz gibi biraz bakımsız. Bir restorasyon olduğunu hiç görmedim ben burada. Yani bir türlü şu bina divan yolu üzerinde tutunamadı. Ama oldukça güzel bir bina. Tabii ki de buraya da gelip bir görmenizi tavsiye edeceğiz. Basın Müzesi'nden sonra sıradaki durağımız şimdi Çembertaş'ta büyük bir mezarlık var. Osmanlı mezarlığı burası. Padişahlar ve devlet adamları. Sıra orada. Mezarlıkla Basın Müzesi arasında Türbeder Sokağı var. Türbeder Sokağı'nda da çoğu gezi kitabında, videosunda çok bulamazsınız. Böyle bir detay bilgi vereyim. Basın Müzesi binası tam ortasında bir boşluğun içerisinde orada bir de türbe var. O türbede türbedar galiba buradaki Çembertaş mezarlığında türbedarlık görevi yapan kişi orada yatıyor. Buradaki ilk mezar aslında padişahlar arasında 2. Mahmud'a ait. Bu türbe de ampirik üslupta yapılmış. Tepesinde böyle bir güneş sembolü olduğunu da görebilirsiniz. Ampirik üslup ne demek? Emperyal anlamına geliyor aslında. Napolyon'la birlikte başlamış bu Fransa'da. Napolyon eski Roma İmparatorluğu günlerindeki ihtişamlı maziyi mimariye yansıtmak istemiş. Tabii ki bunun etkileri Osmanlı'ya da gelmiş. 2. Mahmut devrinde de bu ampirik üsluptan bahsedebiliriz. Mezarlığın tam köşesinde bir küre var mesela. Şimdi göstereceğim. O da dünyayı sembolize ediyor. 2. Mahmut'tan sonra burası daha da büyümüş. Ve bugün 2. Mahmud'un ve Sultan Abdülaziz'in mezarları da bu alanda. Şimdi içeri girip bakacağız.
Burası Sultan II. Mahmud'un kızının aslında köşkünün olduğu bir alanmış. II. Mahmud vefatından sonra buraya defnetmişler. Sonrasında bu mezarlık oluşmuş. Ama çok ihtişamlı. Yani güzel denk gelmiş biraz da ya. Osmanlı ile alakalı böyle aynı o Paris'te gördüğümüz mezarlıklar gibi böyle bakımlı güzel bir devlet adamı mezarlığı var. Mezar taşları da o kişinin hangi mesleği yaptığını anlamanıza yarar şekilde yapılmış. Sade mezar taşları değil. Tabii Kadızadeliler ve 1600'lerde bahsettim ya, onlar bu işlere karşı. Ya biraz Vahabi esintisi de var bu anlattığımda, farkındaysanız. Mezar taşı, mezarın yeri olması gibi şeyler çok karşılar. Mezar taşının çok süslü olması Türklerin biraz daha eski inançlardan geldiği de söyleniyor bu arada. Öyle bir benzerlik var çünkü. Yani çok süslü mezar taşı alışkanlığı İslamiyet'te tam karşılığı belki yok. Yasağı da yok. Yapılsın diye bir teşvik de yok gibi düşünebilirsiniz. Mezarın neresinin olduğu, adının, cisminin belli olması en temel olarak belki yeterli. Şimdi biraz daha dolaşalım, konuşalım. Bugün Ziya Gökalp'in de ölüm yıl dönümü, aynı zamanda 25 Ekim. Buraya gelmişken onu da almış olduk. Türkçülük konusunda Atatürk'ün de esinlendiği kişilerden bir tanesidir. Yani fikirlere değer verdi, okudu. Namık Kemal ve Ziya Gökalp önemli fikri düşünürler arasındadır Atatürk içinde. Ziya Gökalp de bu alanda yatıyor. Bugün de ölüm yıl dönümü. Hanedanın sonu aslında bu şehzadedir. Şehzade Osman Ertuğrul Efendi oldukça geç yaşlarda vefat etti. Hanedan nasıl sona erer? İmparatorluk oldu, yani hükmedilen günleri gören en son kişi de vefat edince artık hanedanlık biter ve o aileye dönüşür. Osman Ertuğrul Efendi Abdülhamit devrinde itibaren imparatorluğu görmüştü. Onunla birlikte hanedan sona ermiş oldu. İçeride 3 tane padişahın mezarı var. Burası biraz bilinçli olmayan bir mezarlık diyeyim basit kısmıyla. Çünkü II. Mahmud hakikaten buraya gömülmek istemiş. Bu doğru. Ölümünden sonra burayı da çok ziyaret edermiş. Ama Sultan Abdülaziz biliyorsunuz bir suikasta kurban gitti. Hızlıca buraya defnettiler. II. Abdülhamid'in vasiyeti ise Fatih'in türbesine defnedilmekti. Burası değildi. Vasiyetine uygun olmayacak bir şekilde II. Abdülhamid'i de buraya defnettiler. Ama bugün Divan Yolu üzerinde bulunan tek padişah mezarlığı burası. Bir sonrası Sultanahmet, sonra Ayasofya, sonra Eminönü şeklinde devam ediyor. Burası zamanla bir mezarlığa dönüştüğü için dediğim gibi gayet yani keyifli, gezmesi keyifli bir mezarlık alanından bahsediyoruz. Türk Ocağı'nda bir çay molası verip şimdi geziye devam edeceğiz. Türk Ocağı'nda çayımızı içtik. Şimdi hızlıca geziye devam ediyoruz. Mezarlıktayız hala. Karşıdan hemen dikkatimi çekti. İshak Sukruti, İttihat ve Terakki Partisi'nin kurucuları arasındadır İbrahim Temo ile birlikte. Tıbbiye'de, yani bugünkü Gülhane'nin bahçesinde, o askeri binada tıbbiye eğitimi alırken İttihat ve Terakki Partisi kurmuşlar. Aslında Sanremo da öldü. İtalya'dan buraya mezarı nakledildi. Hamdullah Supi Tanrıöver getirmişti mezarını. Bunun gibi başkaları da var mezarlıkta. Bugün tekrar almış olalım. Ziya Gökalp'in de ölümünün 100. yıl dönümü. Ziya Gökalp 25 Ekim 1924 yılında vefat etmişti. Bugün de günlerden 25 Ekim 2024. Bunun gibi sarayda görevli birçok devlet adamı var bu mezarlığın içerisinde. İttihat Terakki Partisi'nde olanlar da var. Şimdi mezarların üstüne baktığınızda dolanmadan mı, nereden mi olduğunu hızlı bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Şurada örnek bir mezar göstereceğim. Dolanmadan güzel bir mezar var çünkü. Kaptan İbrahim Paşa. Osmanlı'da mezar taşlarının şöyle bir olayı vardı. Vefat eden kişinin ünvanını da belli eder. Yani o kişi tekkeden midir, sarayda görevli midir veya o kişi kaptanı derya mıdır, asker midir, yeniçeri midir? Hep mezar taşlarında anlatılmış bunlar. Yine erkek midir, kadın mıdır, lale motifleriyle anlatılmış yine bu tarafta. Ve bir standardı var mezar taşlarının ölen kişiyle alakalı. Onunla alakalı bir vesika var diyebilirim.
Mezar taşı okumak bir sanat aslında Osmanlı'da. Oldukça zor ama bir yöntemini bilirseniz daha basit olacaktır. Kaptan İbrahim Paşa'nın mezar taşı, bakın halatları, işte yelkeni vesaire, her şeyi burada. Çok pahalı şeyler bunlar. Bu arada bunlar gerçekten az olan şeyler. Her yerde Osmanlı'da böyle mezarlar doluymuş gibi düşünmeyin. Çok pahalı yani böyle bir mezar yaptırmak. O yüzden bunun gibi çok çok önemli insanlar, parası olanlar anca yaptırabiliyor bunları. Eski sadrazamlarımızdan yine bakın, Hidiv Mehmet Ali Paşa'nın oğlu Halim Paşa diyor. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı biliyorsunuz. 2. Mahmut'tan en sonunda Hidivli almıştı. Yani Mısır'ın valiliği babadan oğula geçecek. Ona Hidiv denilecek. Ama dış işlerinde hala Osmanlı'ya bağlı bir devlet olarak kalacaktı Mısır. Halim Paşa, onun da mezarı burada. Bakın çok ilginç, yine burada bir Hattat Hafız Osman Zeki Hanım'ın Fatıma Zehra Hanım diye bir mezar var. Şeklen yine ilginç, yani basit bir türbe gibi yapmışlar bunu. Hepsini kapatamayacakları için maddiyattan yani kısalım demişler. Tepesi üstü açık. Bakın yağmur suyu değiyor diye hemen atlayacaktım ama bu sefer burada da mezarı kapatmışlar. Üstü taşla kapadı, yani toprak yok mezarın üzerinde. Bunun gibi bir dolu mezar. Buraya gelmenizi de kesinlikle tavsiye ederim. Bunun alan aynı zamanda Türk Ocakları'nın da İstanbul Şubesi'nin olduğu bir yer. Türk Ocakları 1912 yılında kurulmuş ve 1931 yılında kongrede kapatıldı. Şimdi Osmanlı'nın son devrinde özellikle 2. Meşrutiyetle birlikte 3 tane büyük akım vardı. Bu akımlar İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük olarak 3 başlıkta ayırabilirsiniz. Sultan II. Abdülhamit İslamcılığı savunan, yani İslam birliğiyle halifelik çatısı altında Osmanlı Devleti'nin kurtulabileceğini düşünenlerden. Bir taraf Batıcılığı savunuyorlar. Yani Batı'nın bilimini ve kültürünü alalım veya sadece bilimini alalım diye alt başlıkları olsa da Batı kültürüne odaklanın diyenler var. Ve Turancılık, Türkçülük tarafı var. Şimdi Türk Ocakları da o akımın sonunda aslında 1912 yılında kurulmuş. Meyveleri İttihat ve Terakki Parti'ye gidiyor. İttihat ve Terakki ile de çok sıkı ilişkileri olan bir oluşum ve Cumhuriyet'in erken aşamasında ilk devrinde de çok büyümüş. Bütün neredeyse şehirlerde şubesi olan Türkçülüğü, Turancılığı savunan bir yapıya dönüşmüş. Cumhuriyet'le de çok sıkı ilişkiler içerisindeler. Fakat 1930 yılındaki Serbest Fırka'nın kuruluşu, Türk Ocakları'nın serbest fırka yanlısı daha görüşlerini oluşturması veya serbest fırkadakilerin Türk Ocakları'nda da bulunması aynı zamanda biraz da Türk Ocakları'nın Turancılık iddiasını Sovyetleri de rahatsız etmesi sonucunda dikkatler iyice Türk Ocakları'na çevrilmiş, bu kadar da büyük bir yapı olduğu için ve 1931 yılında Serbest Fırka'nın da kapanışı sonrasında Türk Ocakları'nın bütün mal varlığı Cumhuriyet Halk Partisi'ne devredilerek ocaklar kapatılmış. Atatürk bu durumu biraz daha aynı amaç için uğraşan iki farklı grubun tek çatı altında birleştirilmesi gibi orta yollu bir açıklama yapmış bu durumla alakalı. Bakın şimdi size küreye doğru göstereceğim. Mezarlıktan çıkıyoruz. Tam şu köşede bir tane küre var. Çok basit duruyor. Dikkatle çekmiyor eminim. Fakat o kürede ampirik sanatın bir ifadesi. Dünyayı sembolize ediyor. Yani buradaki mezarlık yapısı dünyaya hükmeden imparatorların yattığı, böyle de önemli bir mezarlık demeye çalışıyor. Köprülü Mehmet Paşa'nın okuma yazma bildiği dahi aslında şüpheli. Ya büyük bir sadrazam, büyük bir devlet adamı, devletin zor günlerinde etrafı toparlamış ama okuma yazma bilmiyor olabilirmiş. Tramvay. İkinci tramvay. Vasiyeti hep kendi adına bir kütüphane açılması, eğitime önem verilmesi, çocukların okutulması şeklinde olmuş. O yüzden oğlu Fazıl Ahmet Paşa arkamda görmüş olduğunuz kütüphaneyi yaptırmış Köprülü için. Buranın açık olduğunu hiç görmedim. Özel çalışmalar için girilebileceği yazıyor.
Şu anda da restorasyonda. İlk defa restorasyon yapıldığını görüyorum şu an burada. İnşallah güzel bir restorasyon çıkar buradan. Vezirhan'da da kitap okuma karşılığında kalmak ücretsiz demiştim. İlişki kurabilirsiniz artık bu şekilde. Bir de yanında kütüphanesi var. Şimdi Divan Yolu'nda hep cadde üzerinde bulunanları konuştuk. Sadece Şerefiye Sarnıcı için özellikle bir girip Şerefiye Sarnıcı yerini gösterip geziye devam edeceğiz. Arkamda Türk Devletleri Teşkilatı binası var. Burası Osmanlı devrinde Arif Paşa konağıydı. Şimdi de biliyorsunuz Türk Devletleri olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin dahil olduğu bir teşkilat var. Onun İstanbul binası veya Türkiye Cumhuriyeti binası bilmiyorum, yoksa merkez binası mıdır? Fakat bu bina Arif Paşa konağı, gördüğünüz gibi devasa, daha önce de farklı amaçlarla yine kullanılmış. En önemlilerden bir tanesi de Eminönü Belediye binasıydı burası. Ya Eminönü ayrı bir belediyeyken belediye binası da buradaydı. Fatih Belediyesi bütün Suriçi kapsayacak şekilde genişletilince bu binada haliyle iptal edilmiş oldu. Şu an Türk Devlet Teşkilatı. Fakat bu binanın belediye zamanından beri bilinen ilginç bir konusuna gireceğim. Altında bir sarnıç vardı. Çok eskiden belediye zamanları biliniyor ama önem verilmemiş açıkçası bu konuya. Theodosius Sarnıcı diye böyle kötü bir tabela, gezi mezi olmayan bir durum vardı. Burası son yani 7-8 yıl içerisinde galiba, yanlış hatırlamıyorsam, bir düzenlemeye tabi tutuldu. Ve çok güzel bir sarnıç açıldı. Tam arkamda Şerefiye Sarnıcı var. İçerisinde de hologram görüntüleriyle güzel Bizans, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti gösterileri var. Gayet başarılı. Bugün içine girmeyeceğiz. Ayrı bir gezide çünkü bunu planladık. Sarnıçlara özel bir bölüm yapmak istiyoruz. Yere batan sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı gibi. Sadece yerini göstermek istedik. O yüzden önüne kadar geldik. Sizlere de tavsiye ederiz. Arif Paşa Konağı'nın yanında bu yol girişindeki boşlukta aslında Osmanlı devrinde bir de cami varmış. Ne yazık ki bugünleri görmemiş, yol genişletme çalışmaları kapsamında bu güzel camiyi yıkmışlar. Çemberli Taş Mezarlığı'nın hemen yanındaki bu yoldan da Cağaloğlu bölgesine gidiyorsunuz. Cağaloğlu aslında bu bölgenin kültür sanatın daha canlı olduğu, her yerde kitap evlerinin olduğu, Babali'nin yani Osmanlı Sadaretinin olduğu, bugünün İstanbul Valiliğinin olduğu oldukça güzel bir bölge. Cağaloğlu'nda bulunan Cağaloğlu Lisesi, Babali gibi konuların hepsini bir diğer bölümlere bırakıyoruz. Biz Divan Yolu'nda gezmeye devam ediyoruz. Arkamdaki binanın da ilginç bir tarihi var. Divan Yolu'nun artık sonundayız. Ve Firuza Camii'nin de olduğu alandayız. Son durağımız. Bugün Sağlık Müzesi olarak kullanılan bina. Burası bir konak amacıyla yapılmış. Aşağısındakiler de aslında eski zamanların kahveleri. Oldukça da Osmanlı zamanında aydın sınıfın gelip kullandığı, birçok farklı etnik yapıda insanın, edebiyatçının bulunduğu, devlet adamının bulunduğu kahvehanelermiş oralar. Oldukça da popüler yerlermiş. Binanın özelliği ise Kondüktör Mektebi ailesinin kurulduğu yer. Nereden bahsediyorum? Yıldız Teknik Üniversitesi'nin ilk binası Sultanahmet'te, arkamda görmüş olduğunuz bina birer yıldızlı olarak bizim de haliyle ilgimizi çeken bir bilgi. Bu Cumhuriyet devrinde daha sonraki dönemlerde burası sağlık ocağı veya sağlık hizmeti veren farklı devlet kurumları için kullanılmış. Bugün bir sağlık müzesi olduğu yazıyor ama yıllardır ben buraya açık olduğunu veya içine girilebildiğini görmedim. Bekliyoruz yani. Hala bir gezi imkanı yok bu binada. Devasa bir konak gördüğünüz gibi, oldukça dikkat çekici. Biraz daha bilgilendirme yazısı eklenmesini biz tavsiye ederiz. Divan Yolu'nun Çembertaş Mezarlığı'ndan sonraki kısmında ne yazık ki tarihi anlamda yol üzerinde gezilecek bir yer bugün kalmamış. Ara sokaklara dağıldığınızda yeni duraklar var ama onların hepsini ayrı bölümlere bıraktık. O yüzden bugün anlatmıyoruz. Yani Divan Yolu bölümünde biraz sonuna doğru geldik. Divan Yolu'nun adı tamamen saray çalışanlarının ve divandaki vezirlerin bu yolu kullanarak Topkapı Sarayı'na gitmesinden geliyor. Yani ağırlıkla evleri hep bu tarafta olurmuş ve divan günlerinde Topkapı Sarayı'na bu yolu kullanarak giderlermiş. Yani şehrin protokol yolu gibi düşünebilirsiniz. Adı da oradan geliyor, Divan Yolu.
Roma ve Bizans devrinde de yine şehrin en merkezi yolu burasıymış. Osmanlı aslında kurulu bir düzen üzerinde benzer mantıkla İstanbul'u kullanmaya devam etmiş. Divan yoluyla alakalı size çok da güzel bir kitap önermek isterim. Ben kitabı birkaç defa okudum çünkü. Beşir Ayvazoğlu'nun Divan Yolu isimli kitabı buradaki birçok durağı çok detaylı bir şekilde anlatıyor. Ve tramvay geliyor. Divan Yolu bölümümüzü bu şekilde tamamlamış olduk. Cevri Kalfa Sıbyan Mektebi, Binbir Direk Sarnıcı gibi ara yollarda bulunan bir diğer noktaları gelecek bölümlerde, farklı bölümlerde konuşacağız. Kendinize iyi bakın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.